hocam ben biliyorum ki İngilizce sıfat yani adjective ama bunu nasıl kullanabilirim? Cümlede nerede yer alır? Nasıl kullanabilirim bunu? Kafam karışıyor her zaman. Merak etme canım, ben hepsini söyleyeceğim ki sıfat ne, cümlede nerede yer alır veya hatta nasıl isimden veya fiilden de sıfat yapabilirsin. Onları hepsi grameri ben söyleyeceğim. Çok net de söyleyeceğim ve çok da tatlı söyleyeceğim. Korkma. Hi everyone. Merhaba canımlar. Lütfen abone olmayı ve like yapmayı da unutmayın. Let's start. Bu epizodda ve sonraki epizodlarda hepsini söyleyeceğim ki sıfat ne, bu konu ne, anlamı ne, nasıl kullanabilirsin. Ve hatta 5. epizodda da söyleyeceğim ki eğer 5 tane, 6 tane, 7 tane sıfat söylemek istersin, onlar da cümlede nasıl yazabilirsin? Sence sıfat ya da adjective ne? Çok belli. Sıfat ya da adjective is a word that tells us more about a noun. Sıfat bize bir isim hakkında daha fazla bilgi veren bir kelimedir. It describes or modifies a noun. Örneği veririm. The big dog is hungry. Ay korkuyorum. Bu cümlede dog yani köpek bir isim. Noun. Big dog yani büyük köpek. O büyük yani sıfat yani büyük bir köpek. Is verb to be felt. Bizim fiilimiz. Hungry de yani aç. O da bir sıfat yani bir cümlede iki sıfat kullandım. An adjective often comes before a noun. Yani isimden önce sıfat yer alır. A red car. Car isim, noun. Red kırmızı, sıfat. Kırmızı bir araba. A beautiful girl. Girl kız, isim, noun. Beautiful or beautiful adjective, sıfat yani isimden önce geldi. A dirty house. House ev. İsim, noun. Dirty kirli, pis. Adjective, sıfat isimden önce. A handsome boy. Boy erkek. Handsome yani yakışıklı. Sıfat. An interesting story. Interesting yani ilginç. Story yani kisa, hikaye ya da hikaye. Interesting adjective, sıfat ve story de bir isim, noun. Şimdiye kadar tabii ki biliyordun her şeyi. And sometimes, sık sık, adjective comes after verb. My car is red. Is to be fiiller. Red de sıfat, adjective. Nil is beautiful girl. Nil o kız. Is to be fiiller, fiil. Beautiful adjective. Alp is handsome. Alp o erkek. Is to be fiiller. Bizim fiilimiz cümlede ve handsome yakışıklı. This story seemed interesting. Seemed, sim fiilimiz. Cümlede fiilimiz. Interesting de sıfat. Bunu da hatta söylemem lazım ki an adjective is an enemy of the noun. Sıfat ismin düşmandır. Yani if we use a precise noun we don't need an adjective. Precise yani kesin. Kesin isim kullanırsan sıfata ihtiyacımız yok. Yani eğer doğru kelime, doğru isim kullanırsın, adjektif de sıfat istemiyoruz o zaman.
For example, a large impressive house. Yani büyük ve etkileyici bir ev. İki tane sıfat kullandım ve house de yani ev bir noun, bir isim. We can say, öyle de söyleyebilirsin ki a mansion. Mansion, köşk, konak. O zaman diye sıfat ne için? O zaten belli. Elon Musk mansion. Tamam, siz bunları hepsi biliyorsunuz ki sıfat ne? Beautiful, handsome, interesting, big, small. Ama ben bu episode söyleyeceğim ki some adjectives have particular ending. Bazı sıfatları belirli sonları vardır. You need to add adjective suffixes. Bazı kelimeler son ekler var. Suffixes var. Ki belli olur ki cümlede bu bir sıfat. Bu son ekler bunlar. A-L, A-R-Y, F-U-L, I-C, I-C-A-L, I-S-H, L-E-S-S, L-I-K-E, L-Y, O-U-S and Y. Bunları eğer isimden sonra eklersin suffix, o isim noun sıfat oluyor. Mesela al için. For example, bu suffix al anlamı yani relating to, ilgili, ilişkili. For example, person, personal, person is a noun, isim. Personal, adjective, sıfat oldu. Person, kişi, insan. Personal yani özel hayat. Universe, noun. Evren, universal, evrensel. Adjective, sıfat. Accident, kaza, isim, noun. Accidental, tesadüf, adjective. For example, person. He is a very nice person. Person bir isim. Nice burada adjective. Yani o çok iyi bir insandır. Şimdi personal örneği vereceğim. I don't answer questions about my personal life. Özel hayatımla ilgili soruları cevaplamıyorum. Burada personal adjective ve life noun isim. Next. Sonraki A-R-Y. R-E means relating to place or quality. Yani kalite veya yer ile ilgili. Moment. On. Momentary. Anik. Adjective. Diet. Diyet. Dietary. Rejim. Sıfat. Adjective. Honor. Onur. He yazıyoruz ya ama sessiz. Silent. Honorary. Fahri. Sıfat. For example, diet. As a noun. A salt-free diet. Yani öyle diyet yapıyorsun ya ki hiç tuz eklemiyorsun, hiç tuz yemiyorsun. O bir cümle yani anlamı bu. Ama bu cümlede diyet ya da diet bir isim, noun. Special dietary requirement. Özel rejim gereksinimleri. Next one. F-U-L. Full. Full anlamı full of. İle dolu. Beauty. Güzel. Beautiful or beautiful. Adjective. O da anlamı yani güzel. Wonder. Şaşkınlık. İsim noun. Wonderful. Harika. Adjective. Success. Başarı. Noun.
Successful, başarılı. Adjective. For example, beauty. Her beauty and grace. Onun güzelliği ve zarafeti. Beautiful, a beautiful bunch of flower. Güzel bir demet çiçekler. Beauty, beautiful. Next one, I see. It means having the nature of caused by. Yani sebebiyle. Base, temel. Noun. Basic, o da yani temel. Ana, adjective. History, o yazıyor ama sessiz. History, tarih. Historic, tarihi. Photograph, fotoğraf. Photographic, fotoğrafla ilgi. For example, a black and white photograph. Bu cümlede fotoğraf bir isim. Photographic equipments, yani fotoğraf ekipmanı, teçhizat. Next one, ICAL ya da equal. Anlamı, have the nature of, yani doğasına sahip. For example, magic, büyü, magical, büyülü. Adjective. Alphabet, alfabe, alphabetical, alfabetik. Practice, pratik, practical de yani pratik ama adjective. For example, Turkish alphabet, Türkçe alfabet, alphabetical. For example, these fours are arranged in alphabetical order. Dosyalar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Next one, ISH ya da iş. Anlamı yani nature, origin, köken, doğa. Full, aptal. Foolish, aptalca. Child, çocuk. Childish, çocukça. Girl, kız. Girlish, kız gibi. For example, girls, please be quiet. Kızlar lütfen sus. A peal of girlish laughter. Yani kız gibi kahkaha yapıyorlar. Girlish, iş, sıfat. Next one, L-E-S-S. Yani less. Anlamı without. Yani olmadan. Power, güç. Powerless, güçsüz. Home, ev. Homeless, evsiz. For example, good luck in your new home. Yeni evinizde iyi şanslar. Home, bir isim. Thousands of people have been made homeless. Yani binlerce insan evsiz kaldı. Bu cümlede homeless sıfat fiilden sonra geldi. Hatırlıyorsun. Next one, L-I-K-E. Like, yani gibi, aynı, benzer. Life, yaşam, hayat. Life like, canlı gibi. Child, çocuk. Childlike, çocuk gibi. Çocuk ruhlu. Lady, hanım. Ladylike, hanımefendi gibi. For example, lady. The ladies dart team. Yani kadınlara o dart grubu. Ladylike, adjective. Ladylike behavior. Kadınsı davranış. Next one, L-Y. Li. Bu da anlamı yani like gibi. Friend, arkadaş. Friendly, kanka gibi. Samimi. Day, gün. Daily, günlük. Cost, maliyet. Costly, pahalı. For example, the cost of accommodation. Accommodation,
ev gibi, otel gibi, motel gibi orada gidiyorsun ya bir oda kira yapıyorsun. Onu accommodation İngilizce diyorlar. Yani konaklama maliyet. O parayı veriyorsun ya o cost. Ve costly adjective, a complex and costly procedure. Procedure, noun, isim. Costly adjective, karmaşık ve maliyetli bir prosedür. Next one, OUS. OS, anlamı yani quality, kalite. For example, danger, tehlike, dangerous, tehlikeli, nerve, sinir, nervous, sinirli, mystery, gizem, mysterious, gizemli. For example, an Agatha Christie mystery. Bir Agatha Christie gizemi. Mysterious, adjective, a mysterious stranger. Gizemli bir yabancı. And last one, why. Anlamı like, gibi, benzer. Rain, yağmur. Rainy, yağmurlu. Fun, bir isim, noun, eğlence. Funny, komik. Adjective, dirt, pis, dirty, kirli. Sıfat. You should have seen the dirt on that car. O arabadaki pisliği görmeliydin. How did you get so dirty? Nasıl bu kadar kirlendin? Gerçekten bu sıfat konunu çok kolay. Çok kolay İngilizce dili, yani gramerde çok kolay. Hiç korkmayın, biraz pratik lazım. Ama o kadar tatlı, o kadar kullanabilirsin ki yavaş yavaş otomatikli öğrenebilirsin hatta. Ama çünkü benimle bu epizoda başladın ki adjective ya da sıfat ne? Sonraki epizodlarda izleyin lütfen. Ve hiç zaman da pes etmeyin ki ben anlamadım, bana çok zor. Çok kolay. Bir defter yazın. Ben ne kelimeler dedim yazın. Örneklerini de yazın. İnternette de bakın. Başka videolara da bakın. Ben çoğu ve çok kullanılan sıfatları size hepsi öğreteceğim. Hem de bu epizodda hem de sondaki epizodlarda hepsi öğreteceğim yavaş yavaş. Korkma. Sonraki epizod baklava gibi. Çok kolay, çok da tatlı. Çünkü onu söylemek istiyorum ki ölümsüz ve ölümlü sıfatlar ne? Kolay gelsin canımlar. Lütfen abone olmayı ve like yapmayı da unutmayın. Sonraki epizodda unutmayın lütfen. Have a good day. Hoşça kalın canımlar.